Ermeni toplumları, kendi iç anlayışları doğrultusunda en az 2 ya da 3 işaret bırakarak define gömerlerdi. İlk Ermeni işaretleri gömünün neyle alakalı olduğunu anlatır. İkinci işaret ise yön ve mesafe şifrelerini bünyesinde saklar. Üçüncü işaret genelde son noktayı verir. Birinci ya da ikinci işaret göze çarpan belirgin işarettir. İşaret çözmesini bilmeyen defineciler, bu işaretler çevresine yoğunlaşıp, yanını yönünü altını kazarak zaman kaybeder. Çünkü işaret belirgin ve iştah açıcıdır, bu işaretten bir türlü uzaklaşamaz. Son noktayı veren işaret ise, çok zaman göze hoş gelmeyen gelişi güzel yapılmış basit işaretlerdir. Ok, yay, kanal, ayak ve benzeri işaretlerde son nokta işaretidir, fakat bunlar belirgindir. Son nokta işareti her zaman belirgin olmaz. Mesela çok basit duran tek murç aslında son nokta işaretidir. Bu direkt gömüye bakar, gömü de buna bakar vaziyettedir. Aslına bakılırsa, bazı Ermeni işaretleri ters yöne bakar şekilde tasarlanarak sizi gömüden uzaklaştırmak istenmiştir. Bunların en belirgin örneği ok işaretidir. Ok işaretini bulan defineci, ok yönüne doğru hareket eder, fakat gömü okun tersi istikametinde, ya da ok ucundaki V yapan mızrağın V kanadına doğru yön verebilir. Buradaki yön okun tam arkası değil de arka sağ ya da sol çaprazı denilebilir. Ermeni işaretleri çözümü. İşaret çözerken, gömücü kişilerin mantığını ve kullandıkları uzunluk ölçülerini bilmemiz gereklidir. Ağaçlar, oklar, kasatura, baş halkalı zincir, tek el, tek ayak, tabanca ya da tüfek gibi işaretler varsa, bunların hepsi gömüye belirli mesafede yapılmıştır. Özellikle Osmanlı döneminde azınlıkların kullandıkları uzunluk ölçüleri bizim için önemlidir. Bunları bilmelisiniz, aksi durumda nokta atışı yapmanız zor olur. Ermeni parasını almak, diğer medeniyetlerden çok daha kolaydır. Bunun sebebi, Ermeniler gömülerini acil kaçışlar sebebiyle gömdükleri için çok derin olmaz. Bu gömüler normal dedektörlerle kolayca bulunabilir. Siz yeter ki doğru yerde araştırma yapın. Doğal Ermeni işaretleri. Bazı Ermeni gömüleri, hiç işaret bırakılmadan saklandığına çok şahit olduk. İşaret yapmaya vakit olmadığı için, bulundukları coğrafyada doğal işaretleri kullandıklarını gördük. Bunlardan en göze batanları ağaçlardır. Ermeni bölgesindeki yaşlı olan her ağaç önemlidir. Mutlaka çevresinde araştırma yapılmalıdır. Ağaç çeşitlerine gelince, şu ağaç diye isim koymak doğru olmaz, çeşitler coğrafi bölgeye göre değişir. Diğer doğal işaretlerin başında, pınar, çeşme ve su gözenekleri gelir. Tek dikili taş ya da tek tepe varsa bunlar da önemlidir. Aynı şekilde bu tekler üçlemede olabilir. Para 3 olanın birindedir, ya en büyük, ya da en küçüğe dikkat edin. Arazi ve kayalık alanlarda bırakılan işaretler varsa, bunların bulunduğu alandan çevreyi iyi kolaçan edin. Buradan en garip görünen noktalar sizin için önemlidir. En çok görünen Ermeni işaretleri haç, çiçek ve papatya işaretidir. Aslında papatya dediğimizde haç işaretidir. Bu haçın başka bir modelidir. İlk bakışta haç olduğunu anlayamazsınız. Dikkatli incelerseniz papatyanın 5 yaprağı olduğunu, bunun da günah çıkarma haçının bir benzeri olduğunu kolayca anlarsınız. Bu haçlar genelde mezar bölgesinde olur. Ermeni mezarları. Ermeni mezarlarını çok dikkate almayın, genelde boş çıkar. Biz yine de Ermeni mezarlarını belirten işaretleri gösterelim. Resim örneklerinde gördüğünüz gibi haç ve delikli taş Ermeni mezar bölgesidir. Delikli taşlara dikkat edin, hepsi dikili taşlara yapılmış. Delikler insan boyu seviyesindedir. Bu deliklerden baktığınızda mezar taşlarını görürsün. Ve burada haç ve oyma çeşitlerinden bolca bulabilirsin, işte burası Ermeni mezar bölgesidir. Delikli taş, Ermeni işaretidir. Bu konuda, her ne kadar işaret ve mezarlardan bahsetsek de, Ermenilerin parası daha çok eski Ermeni evlerinde olur. Evin içini iyice araştırın. İçeride yoksa dış bahçesindeki yaşlı ağaç ve kuyulara bakın. Ev bahçesindeki parayı bulmanın en kolay yolu, evin içine gir ve pencereden dışarıya bak ve görünen yerleri araştır. Bunu yaparken şöyle düşüneceksin.
Bu ev benim, oturma odasında oturuyorum, ama oturduğum yerden dışarıdaki paramın yerini görmeliyim. Kafanızda bunu tasarlayın, sonra çıkıp gördüğünüz yerleri tek tek kontrol edin. Ermeni paraları çok derin olmaz. Özellikle, tehcir döneminde yapılan gömüler en fazla 30 santimetre derinliktedir. Normal dedektör ile kolayca alınabilir. Ermeni defineleri nasıl oluştu? Ermeni defineleri, Ermeniler ve Türkler Anadolu'da uzun yıllar kardeşçe hayat yaşamışlardır. Her şey çok güzeldi, lakin bu coğrafyadaki güçlü Osmanlı İmparatorluğu emperyalistleri rahatsız ediyordu. Emperyalistler de Osmanlı'yı yıkıp, yerine bir sürü küçük devlet kurma fikri doğunca, 1870 yılında iç karışıklık yaratmak için, İzmir'den provokatörler giriş yaptı. Artık Ermeni ve Türkler arasında o eski dostluk yoktu, sürekli ayrışma ve küçük kavgalar başlamıştı. Bu kavgalar, 1900 yıllarına kadar devam etti. Artık iki millet arasında dostluk kalmamıştı. Artık Ermeniler Anadolu'da yalnızdı, Araplar, Kürtler, Türkler hepsi Ermenilere düşmandı. 1914 yılından çıkan Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, İskan Kanunu ile Ermeniler başka bir bölgeye taşınma kararı alındı. Bu göç normal göç gibi değil, biraz sert geçeceği belliydi. Bu sebepten dolayı, Ermeniler yanlarına değerli eşya alması pek mümkün görünmüyordu. Paralarını yanlarına alan Ermenilerin bir kısmı ise, soyguna uğrayacağını anlayınca, lavaboya gidiyorum misali küçük çukur açıp, takı eşyaları ve parasını gömdüğünü söyleyenler vardır. Şu an bu paraları kendileri gelse bile bulamaz, dağlar, taşlar, otlar değişmeyen yer kalmadı. Geri dönüp parasını alan Ermeniler de var. Eskileri yad etmek maksadıyla gelen, ama aslında parasının peşinde olan Ermenilerin bir kısmı amacına ulaştı. Bir kısmı ulaşamadı, çünkü terk edilen evlerde para var diye bacadan tut duvar sıvalarına kadar kırıldı. Ermenilerle Türkler arasında ayrışma yaratmak çok da zor olmadı. Bunun sebebi din farkı olmasıydı. Özellikle Hristiyan Ermeniler, provokatörlerin gazına çok çabuk gelerek baş kaldırmaya başladılar. Müslüman Ermenilerde bu çok fazla değildi. Örnek olarak, şimdi Ermenistan'da yaşayan, fakat ilk fırsatta Türkiye'ye kaçan Ermeniler var. Peki bu neden oluyor? Tabii ki Müslüman olmasından. Burada şunu anlıyoruz, din olgusu her şeyden ağır basıyor. Ermenisin, Ermenistan'da yaşıyorsun fakat Müslümansın, olmuyor kimya uyuşmuyor. Ermeni defineleri arayan arkadaşlar varsa, onlara söyleyeceğim iki çift laf var. Kimse yüklü miktarda Ermeni parası bulacağını düşünmesin. Küp, heybe, kazan bunlar Ermenilerde olmayacak kadar büyük saklama kapları, Ermenilerin paraları genelde küçük bakraç, amfora dediğimiz küplerde olur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir başka videoda buluşmak dileğiyle. Ben, Usta Defineci.